Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda piyasayı düşündüğümde fiyat performans olarak en mantıklı bir laptop alıp uzun ömürlü kullanacaksak RTX 5000 serisinden bir laptop alıp en az 4-5 sene kullanacaksak RTX 5060 kullanan en sağlam laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat laptop alırken her zaman söylüyorum, nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve şu anda genel anlamıyla piyasayı düşündüğüm zaman da RTX 5060'lı laptoplar içinde performans, ekran, kasa kalitesi ve soğutma sistemi bu 4 noktada en iyi cihazları inceleyeceğiz. Ve sizce bu serinin RTX 5070 ve 5050 olan versiyonları da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zil açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan alınabilecek en ucuz 5060 laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 16x2 çift kanal 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 100 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Kasa kalitesi ve soğutma sistemi olarak 4060'lı modelden herhangi bir farkı yok. Burada gerçekten kaliteli bir kasa ve sağlam bir soğutmayla karşılaşıyoruz. Burada ek olarak 170 Watt'lık bir adaptör değil, 245 Watt'lık bir adaptörün geldiğini de söyleyeyim. Yani oyun oynarken, 3D modelleme yaparken veya render alırken bataryanın azalması gibi durumlarla kesinlikle karşılaşmayacağız. Ayrıca 3 yıllık Lenovo garantisi olduğunu da söyleyeyim. Bu da önemli bir artı. Ekran tarafında da 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Ekran ve kasa kalitesi olarak düşündüğümde bu fiyatlarda premium bir laptop. İkinci sırada özellikle fiyat performans olarak benim favorim Game Garage'ın Slayer X7T 5060 modelini görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik veya video edit tarafında kullanacaksanız bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın da tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Alüminyum kasa ile beraber hem malzeme kalitesi hem de hissiyat anlamında üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Tasarımının da bir gaming laptopa göre gayet sade ve şık olduğunu söyleyeyim. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Üçüncü sırada benim için birinci öncelik metal kasa, sağlam bir soğutma ve gerçekten uzun ömürlü bir laptop istiyorsak Lenovo'nun premium serisi Legion 5 modelini görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci hiç yabana atılır bir işlemci değil. Video edit, render tarafında da gayet performanslı ve bu fiyat bandında da en iyi ikinci işlemci. 24 GB RAM 12x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 5060'ın 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Tamamen metal kasası, sade şık tasarımıyla Legion 5 bu fiyat bandının malzeme kalitesi kasa yönünde en kaliteli laptopu diyebilirim. Ve 80 Watt saatlik bataryasıyla da gündelik bir kullanımda 4-5 saat götüren bir laptop. Bu noktada kompakt olmasının yanında uzun pil ömrüyle beraber taşınabilir bir laptop istiyorsak gayet mantıklı diyebilirim. 15.3 inç IPS 300 nit bir panel burada kullanılmış ve tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip ve bu panelin 165 Hz olduğunu da söyleyeyim. Dolby Vision, G-Sync gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Dördüncü sırada benim birinci odağım kesinlikle işlemci performansı. Alabileceğim en iyi işlemciyle beraber 5060'ın tam performans versiyonunu istiyorsam bu noktada Game Garage Slayer R9T'nin 5060'lı modelini görüyoruz ve faz değişimli termal pet soğutma sistemine sahip Ryzen 9 8. nesil işlemcili modelini görüyoruz. Bu işlemci bırakın 5060'ı 5090'ı bile rahat rahat besleyebilecek düzeyde. Özellikle de CS, Valorant gibi işlemciye yüklenen oyunlarda performans baya artıyor. En yüksek ayarlar 300 FPS üstünü rahat rahat görüyoruz. 32 GB RAM'de 16x2 5600 MHz DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuna oranla saf güç olarak ortalama %30 daha performanslı ve bu laptopun en önemli artılarından biri de ekran kalitesi. 16 inç 300 Hz QHD Plus bir ekranla geliyor ve %100 sRGB renk gamutuna sahip ve SteelSeries stereo hoparlörlerde bu laptopun ekstrası. Aynı zamanda soğutma anlamında da güçlü bir cihaz. Bu kadar iyi bir işlemci, iyi bir ekran kartı ve buna rağmen işlemci
işlemci 90, ekran kartı da 80 dereceleri hiçbir şekilde görmüyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Buradaki faz değişimli soğutma sistemi bu laptopu öne çıkaran detaylardan ki şu anda fiyatına oranla genel bütünüyle düşündüğümde bu laptop tam bir fiyat performans şampiyonu. 5. sırada özellikle işlemci ve kasa kalitesi yönünde 70.000 bandında en sağlam laptopu istiyorsam Asus TUF A16'yı görüyoruz. Ryzen 9 8. nesil HX serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. 16 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM DDR5 5600 MHz çift kanal olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında tabii ki RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz bir panel burada kullanılmış. DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan bir ekran. 400 nit maksimum parlaklığa sahip. Kasa kalitesi, tasarım ve deneyim anlamında Intel işlemcili Asus TUF F16'dan herhangi bir farkı yok. Buradaki işlemci yani Ryzen 9 8. nesil i7 14. nesilden özellikle çoklu çekirdekte %30 daha güçlü. Eğer bütçem 75-80 bin bandında ve benim birinci odağım işlemci diyorsan bu noktada en iyisi. Ve bu laptoptaki soğutma sistemi de muazzam seviyede. İşlemci 80, ekran kartı 75 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmüyor. Hem serin çalışan sağlam bir işlemci ve sağlam bir soğutma istiyorsak da Asus TUF A16 bu noktada en mantıklısı. Eğer benim için birinci odak büyük ekran diyorsan da bu noktada MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemciyle karşılaşıyoruz. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM DDR5 5600 MHz çift kanal olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında muazzam bir cihaza karşılaşıyoruz. 17.3 inç QHD 240 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi, renkler, canlılık, kontrast oranı tarafında muazzam bir ekranla karşılaşıyoruz. Bir gaming laptopu oranına gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Tabii ki DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan ve %100 sRGB desteği olan bir ekran. Son sırada ben Asus bir laptop istiyorum fakat aynı zamanda Ryzen değil Intel işlemci istiyorum diyorsan bu noktada fiyat performans yönünde düşündüğümde çok fazla önermesem de hem performans hem de fiyatının hakkını verme konusunda Asus TUF A16 F16'dan çok daha başarılı olsa da ben Intel işlemci istiyorum diyenler için yenilenmiş versiyon Asus TUF F16'yı görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında Ryzen 9 8. nesille beraber en sağlam işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Biliyorsunuz RTX 4000 serisinde 4060 140 Watt'tı ama artık 5060 ile beraber sadece performans değil verimlilik tarafı da ciddi anlamda gelişmiş durumda. O yüzden 115 Watt'lık 5060 4060'ın 140 Watt'lık versiyonundan %30 daha güçlü. Yani artık buradaki maksimum TDP değerinin 115 Watt olarak kısıtlanması kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Oldukça güçlü bir ekran kartı. Ekran kısmında 16 inç 165 Hz Full HD Plus bir ekrana gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Sadece oyun odaklı düşünmeyin. Bu laptopu alıp grafik tasarım, Photoshop, video editle uğraşacaksanız da hem performans olarak hem de ekran yönünde gayet memnun edecek bir laptop. Yenilenen soğutma sistemiyle birlikte de işlemci 90, ekran kartı da 75 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmüyor. Kasa yapısı olarak da arka kapak metal, iç yüzeyde de oldukça sağlam bir kasayla karşılaşıyoruz. Batarya performansı da gündelik bir kullanımda 4 saat götürüyor. Dostlar şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil 50.000 bandında laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum. Alabileceğim en ucuz en mantıklı 5060 laptopu istiyorsam bu noktada Lenovo Log favorilerimden fakat bütçemi 60.000'in üstüne çıkarabiliyorum. Intel işlemcisi, RTX 5060'ın tam performans versiyonu ve QHD 16 inç ekranı ile beraber Game Garage Slayer X7T en mantıklı seçenekken bütçem eğer 65 ile 70.000 bandındaysa da özellikle işlemcisi, sağlam soğutması, QHD Plus 300 Hz ekranı ile beraber Game Garage Slayer R9T benim kesinlikle favorim. Eğer bütçem 70 ile 75.000 bandında bu fiyatlarda alabileceğim en güçlü işlemciyle beraber Asus bir laptop istiyorum diyorsan Asus TUF A16
fiyatı bu noktada çok mantıklı. Eğer benim birinci odam büyük ekransa da bu noktada MSI Katana 17 QHD 240 Hz %100 sRGB paneliyle bu fiyat bandında hem performans hem de ekran yönünde alabileceğim en sağlam laptop. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirdiğimde bu piyasada 5060 kullanan hem fiyat performans yönünde hem de deneyimi ve uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak bu 3 noktada en sağlam laptopları inceledik. RTX 5000 serisine de genel olarak baktığımda 5060 hem fiyat performans hem de uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak bütçeyi çok zorlamadan en mantıklı laptoplar diyebilirim. Hem oyun, mühendislik, mimarlık için alınabilecek, aynı zamanda render, video edit tarafında da gayet işimizi görecek laptoplar. Eğer gerçekten laptopu bir kere alıp uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsak şu anki piyasada 5060'ın altına çok fazla düşmemekte fayda var. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu serinin devamı 5070 ve 5050 laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ve açıkçası 5060'ta bir laptop arıyorsanız ve uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak şu anki piyasada bu laptoplar dışında bence başka bir laptopa da bakmayın. Ben burada listeleyip güncel tutmaya çalışacağım. Bu videonun altında önerdiğim tüm 5060 laptopları ayrı bir liste oluşturdum. O listeyi güncel tutacağım. Yani ben videoyu yayınladıktan bir ay sonra izliyorsanız o listede Acer tarafında veya Asus Game Garage tarafında da güncellenmiş laptoplar olabilir. O listeye mutlaka bakın derim. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.